İkinci bölümde kuşatmanın nasıl gerçekleştiğini incelemeye başlamıştık. Gelin bu bölümde incelemeye devam edelim. Merhaba, ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. Osmanlı gemilerinin Haliç'teki Doğu Rum'a karşı taarruzlarını savuşturmasından sonra Galata'da mevzilenen topçular Haliç'teki gemilerle birlikte surları da bombalamaya başladı. Bunun üzerine Doğu Romalılar Haliç surlarını asker kaydırmak zorunda kaldı. Doğu Romalılar yoğun ateş altındaki gemilerini korumak için 3 Mayıs'ta Haliç surlarına 2 adet top yerleştirdi. Açılan ateş sonucunda 2 Osmanlı gemisi batırıldı. Osmanlıların tepkisi ise Kasımpaşa tepesine 3 büyük top getirerek bu 2 topu mütemadiyen ateş altına almak oldu. Haliç'te karşılıklı bombardıman devam ederken Saint Romanos civarındaki surlar da bombalanmaktaydı. Sayısı arttırılan yürüyen kuleler şehir surlarından yüksekti ve içlerine küçük toplar yerleştirilmişti. Bu kuleler vasıtasıyla Osmanlı askerleri açılan gediklerin kapatılmasına mani oluyordu. Surlardan düşen parçalarla dolan hendekler Osmanlı ordusuna taarruz yapma fırsatı veriyordu. Doğu Roma savunması Osmanlılara kayıp verdirmeye devam ediyordu. 4 yürüyen kule yakılmıştı. Surların yeterince yıprandığını düşünen Sultan II. Mehmet Han 6 Mayıs akşamı taarruz başlattı. Fakat sonuç alınamadı ve ordu geri çekildi. Bu taarruzun ardından surların en yıpranmış bölgesi olan Saint Romanos 3 Venedik gemisinden 400 kadar Alman denizciyle takviye edildi. Bundan sonra topçu ateşi Kaligarya Kapısı, Eri Kapı ile Blackernay Sarayı arasındaki surlara yoğunlaştı. 12 Mayıs günü açılan gediklere giren Osmanlı ordusu başlarda üstün geldiyse de Doğu Roma ihtiyat güçlerinin yetişmesi sonucu püskürtüldü. Ardından tekrar taarruz yapıldı. Bundan da Kaligarya'dan yardıma gelen 1000 kişilik Doğu Roma kuvveti sebebiyle Osmanlılar sonuç alamadan geri çekildi. Şehir savunması son taarruzları da püskürtmüştü. Ancak kıtlık başlamıştı. Papa Nikolas'ın söz verdiği Hakamo Loredan komutasındaki 30 kalyonluk filodan haber yoktu. İmparator Konstantin filonun ne zaman yetişeceğini öğrenmek üzere bir tekneyi gönüllü 10 kişiyle birlikte Euboea adasına, Erioz adası gönderdi. Osmanlı bayrağı çeken tekne hiç kimseye yakalanmadan adaya ulaştı ve filonun gelmediğini gördü. Döndüklerinde şehrin düşmüş olmasından endişelenen gönüllüler imparatora haberi ulaştırmaya gerekli gördü ve şehre geri döndü. Kuşatma sırasında şehirde bulunan Venedikli doktor Barbaro, filonun gelmediğini öğrenen İmparator 11. Konstantin'in ümitlerini yitirdiğini ve ağladığını yazmaktadır. Surlardaki direncin zayıflaması sebebiyle 13 Mayıs günü Kaptan Trivixan ve askerleri gemilerini terk ederek surlarda konuşlandı. Ertesi gün Sultan II. Mehmet Han, Haliç surlarına ve Doğu Roma gemilerine ateş açan Galata'daki topların Bileğane Sarayı yakınlarına getirilmesini emretti. Bu toplar o güne kadar 91 kiloluk güllelerle 212 atış yapmıştı. Doğu Roma tarafı ise kuşatma boyunca en fazla hasarı alan Saint Romanos kapısını tehlikede görerek 300 kadar piyade ve arbeletli askerle takviye etti. 16 Mayıs gecesi birkaç küçük Osmanlı gemisi süratle Haliç'e ilerledi. Buna anlam veremeyen Doğu Roma ve müttefik denizcileri gemilerde Osmanlı'dan kaçan Hristiyanların olduğunu zannetti ve ateş açmadı. Fakat yaklaşan gemiler saldırınca karşılık verildi. İki tarafın da kaybı olmadı. 17 Mayıs'ta 5 Doğu Roma gemisi Haliç'in ağzına yaklaşarak zinciri dışındaki Osmanlı donanmasına ateş açtı. 70'ten fazla gülle atıldıysa da herhangi bir isabet kaydedilemedi. 19 Mayıs sabahı Osmanlı ordusu surlardan yüksek bir yürüyen kuleyi Adrianopolis kapısı yakınlarına getirdi. Kat kat öküz deve derisiyle kaplanmış ahşap bir iskeletten oluşuyordu ve iskeletin boşlukları toprakla doldurulmuştu. Ok, taş ve ufak güllelerin zarar veremediği bu kule sayesinde surlardaki askerlere ok atılırken hendeklerde toprakla dolduruldu. Aynı gün Osmanlı ordusu Haliç'in daraldığı yerde birbirine bağlanmış fıçılardan oluşan bir köprü inşa etti. Doğu Romalıların açabileceği bir ateşle yok edilmemesi için Haliç surlarındaki Kaynagos kapısına uzatılmadı. Doğu Roma tarafı yarım kalmış bu köprünün Kaynagos kapısına uzatılması ihtimaline karşın Haliç surlarına asker konuşlandırmak zorunda kaldı. 21 Mayıs'ta bütün Osmanlı donanması Haliç önlerine geldi. Genel taarruzun başlayacağını zanneden şehir halkı paniğe kapıldı ve kiliselerde çanlar çalındı. Fakat herhangi bir kara taarruzu olmadığı gibi Osmanlı donanması da birkaç saat sonra geri döndü. Kuşatma esnasında şehirde bulunan Venedikli doktor Barbaro'ya göre surlar aralıksız her gün bombalanmaktaydı. Tarif ettiği bir top 544 kiloluk gülle atıyordu ve her atışı şehir içerisinde paniğe yol açıyordu. 16
26 Mayıs sabahı Kalegarya kapısı civarında yer altından sesler işiten muhafızlar Osmanlı lağımcılarının tünel kazdığını fark etti ve bunu durdurmak üzere kendileri de bir tünel kazmaya başladı. Kısa süre içerisinde iki tünel buluşunca yeraltı savaşı başladı. Osmanlıların tünelini her ne pahasına olursa olsun yok etmekle görevli doğrama lağımcılarının kasten çıkarttığı yangın kendileriyle beraber Osmanlı lağımcılarının da ölümüne, her iki tünelin de çökmesine sebep oldu. Tünel girişimi önlenmişti ancak şehir halkı ile beraber İmparator Konstantin endişeye kapılmıştı. Henüz keşfedilmemiş Osmanlı tünelleri olabilirdi. Nitekim 21 Mayıs günü Osmanlı lağımcıları gözetleme kulelerinden yoksun Kalegarya kapısı civarında ikinci bir tünel daha açtı ve o da şehirdekiler tarafından fark edildi. Önceki tünelde olduğu gibi doğrama lağımcılarının yine yangın çıkartacağını tahmin eden Osmanlı lağımcıları fırsat vermeden kendi tünellerini ateşe vererek kendileriyle beraber doğrama lağımcılarının da ölümüne yol açtı. Ertesi gün aynı yerde bir tünel daha keşfedildi. Muhafızların döktüğü kızgın yağlar ile içerisindeki lağımcılar öldürüldü ve tünel ateşe verildi. Aynı gün yakınlardaki henüz keşfedilmemiş bir Osmanlı tüneli çöktü. Şehri savunanlar arasında bulunan mühendis Jean Gouant, başka tünellerin olup olmadığını öğrenmek için çalışmaya başladı ve kuşatmanın son haftasına girilirken her gün birkaç Osmanlı tüneli daha keşfedilir oldu. 23, 24, 25 Mayıs günleri yine aynı yerde başka tüneller bulundu. 25 Mayıs'ta fark edilen tünel surların altına ulaşmıştı. İmha edilmesi halinde surların çökmesi mümkündü. Doğrama lağımcıları tüneli duvarla kapatmakla yetindi. Halice indirilen donanma, şehirde başlayan kıtlık, yer altındaki savaşlar ve surlardan yüksek yürüyen kuleden sonra Osmanlı ordusunun son hücum için hazırlıkları başlamıştı. 23 veya 24 Mayıs günü Sultan II. Mehmet Han, eniştesi İsfendiyaroğlu Kasım Bey'i İmparator 11. Konstantin'e elçi olarak gönderdi. Teslim olmaları halinde Konstantin'in ve ailesinin arzu ettikleri yere güvenle gidebileceği, halkın canına ve malına dokunulmayacağı, son olarak Paleologos hanedanıyla dostane ilişkilerin kurulacağı, ancak teslim olmazlarsa İmparator ve diğer asillerin öldürüleceği, şehir halkının esir edileceği belirtiliyordu. İmparator şehri teslim etmeyi reddetti fakat vergi vermeye hazır olduğunu belirtti. Dukas'ın söylediğine göre padişah da buradan gitmem mümkün değildir. Ya ben şehri zapt ederim yahut şehir beni ölü veya diri olarak zapt eder. Eğer şehirden sulhen çekilirsen sana Aforo'yu ve kardeşlerine diğer eyaletleri vereceğim. Bu suretle dost oluruz. Şayet şehre harben girecek olursam eşraf ve ayağını ve seni öldürüp halkını esir edip mallarını yağmalattırırım cevabını gönderdi. İmparator 11. Konstantin Sultan II. Mehmet Han arası diyalogdan hemen sonra 25 veya 26 Mayıs günü Macaristan Krallığı elçisi ordugaha geldi. Kuşatmanın kaldırılmaması halinde Macar Doğu Roma İttifakı'nın kurulacağı ve büyük bir Haçlı donanmasının da yola çıkmış olduğunu iletti. Bahsedilen Haçlı donanması İmparator 11. Konstantin'i beklemekte olduğu Hakamo Loredan komutasındaki donanmaydı ve Sakız Adası'na ulaşmıştı. Bu tehditten sonra 27 Mayıs günü Osmanlı ordugahında toplantı yapıldı. Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'nın endişelerine rağmen kuşatmanın sürdürülmesine ve 29 Mayıs'ta son hücumun yapılmasına karar verildi. Son hücumun sonucuna kadar Macar elçisi iade edilmeyerek alıkonuldu. Hücum kararı ve günü Osmanlı ordusuna duyuruldu. Ayrıca padişah, surların üzerine çıkacak ilk askere ödül vereceğini fakat savaştan kaçanları da idam ettireceğini ilan etmişti. Osmanlı ordusunda şenlikler başladı ve çadırlar, gemiler ışıklandırıldı. Şehirdekiler duyacak biçimde tekbir sesleri yükselmekteydi. 4. bölümde görüşürüz. Ama önce abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.